Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım zararınız çok yoktur diyelim. Piyasayı şöyle bir genel bakalım. Savaşta demin haberlerde gördüm biraz daha hareketlendi herhalde. Yani bu günlerin sonuna ne zaman geleceğiz henüz belli değil tabii ki ama Amerika borsaları da sağlam bir çakılma yaşadı. Bakalım beklemeye devam. Eee, Burada ay bölgesindeyiz net olarak her zamanki gibi. FOMO tarafında henüz yukarılara gitmediğimiz için çok ekstra bir şey anlatmayacağız. Gelelim likidasyona bakalım. Bitcoin ete yani evet korktuğum kadar değilmiş. Hani evet longçuları tasfiye ediyorlar ama bakiye anlamında çok aman aman eee, çok daha büyük bakiyeleri tahmin etmiştim. O kadar değilmiş en azından iyi bir şey. Yani kötünün iyilerini arıyoruz şu an. Ha bir dakika yanlış şeye mi baktım? Şey, bir saatliğe baktım değil mi? Yo, tamam 24 saat diye bakmışım, pardon. O kadar azı görünce bir an emin olamadım. Evet, burada ne görüyoruz, bize ne anlatıyor burası? Bu bölgede alıcılar yavaş yavaş oluşuyor, bu güzel. Bu bölge ise 72'ye kadar olan bölüm gerçekten satıcıların yoğun olduğu bir bölüm. Üstü boş. Süreç bizi nereye götürecek? Ee, Sadece buraya bakarak bir şey yürütmek tabii ki çok zor ama ben yukarıya tekrardan bir yükseliş, daha doğru geliyor. Gelelim, hadi buraya da bakalım, sonra Binance tarafı ve piyasaya bakarız genel, zararımızdan sonra da piyasaya bakarız. 100. parite BTT. Yataya bir bakayım 116-117'lerdeydi. Biraz daha aşağılara mı gitti? Kaybolma noktasına doğru gitti sanki. Baktığımızda göremedim bir daha. Buralar gitti mi ya? Vallahi ya. Bakıyorum ve bulamıyorum. Ha iyi yükselmiş. Evet. Eee, Yani şöyle baktığımızda benim genel bu şu chartta hep kendi adıma söylediğim yine kritik bir bölge burası. 42-2.4 yani burayı kaybetmeyip tekrar yükseliş lazım bize. Henüz 2.60 şu bölgeye de gelmedik. Ben tekrardan bunun olacağını o ağırlıktayım en azından. Zaten orayı kaybedip 2.17'yi de tutunamazsak artık çok aşağıdaki durumları gözetmemiz gerekecek. Burada korku endeksimiz 30. Dün de aynı. Bu süreç turuncunun içinde geçmesi bence olumlu. Altcoin sezon endeksi tamamen free takılıyor. Son 90 güne baktığımızda yeşillerin yine azaldığını, CZ falan da aşağı gelmiş. Bu bir yukarı yeşillere gitme durumu sıkıntılı oluyor. Şu an baktığımızda çoğu parite aşağıda var içinde devam ediyor sürece. Hatta buradan kaybolanlar da vardır muhtemelen. Tabii son 90 yani her gün değiştiği için bu süreçte aşağı doğru gidiyor. Çoğu parite kayboluyor. IOTA da kaybolmuş buradaydı. Onların bakın BTT 100. parite tekrar yukarı gelmiş. IOTA'yı göremediğim için kaybolmuş dedim. Belki vardır diyeceğim ama bakıyorum tekrardan Ripple'ı gördüm. Ethereum. Bizim baktığımız çoğu parite burada zaten. Ee, Ben şimdi şeye ekledim. Ben yani Inji işte Pepe'yi ekledim falan bu bota. Onu da kısaca anlatırım. Yarın doluyor süresi. Yarın aktif edeceğim. Takip etme şansınız olur. Yani onu nasıl takip ettirebiliriz onu da bilmiyorum ama ee, belki ben ekran yansıtırım. Günlük rapor gibi o şekilde falan yaparız. O tarafı da ilk olacağı için ben bu botla hiç alım satım yapmadım. Test edeceğim yani. Bitcoin dominansı 58, Ethereum 11, Other tarafı 31 olarak devam ediyor süreç. Market cepte ilk 20'ye baktığımızda 70, Ethereum 13, Ripple almış burada 4, BNB'de 4 devam ediyor. Buradaki paritelere bir bakalım. BCH, ADA, Hype ve Hype'ı belki ekleriz burada. Genel olarak hani bunların hepsi var zaten şeyde. Benim oradaki
bottaki süreci birazdan anlatırım. Şimdi oraya geçtiğimizde test yapıyorum. Güzel gidiyor. Yani şöyle, sistem çalışıyor. O testi tabii dakikalık üzerine aldım. Normalde günlük arama yapacak ama şimdilik dakikalıklarla tarıyor. Niye? Çünkü hani benim de o testten bir çıktı almam lazım. Burada süreç olumsuz olarak devam ediyor. Yani bir tarafta da ciddi, hatta bu tarafta ciddi bir olumsuzluk var. Çok sağlam bir bakiye kaybı. Ekleme yerim belli ve onun dışında hamle yapmayacağım. Yani hamle yapmayacağım derken o hamleden sonra bütün her şeyimi değiştireceğim. Bot tarafında bunları manuele ayarlamadım tabii ki. Her şeyi kurguladım ve o şekilde yapacak. Anlatırım. Şimdi burada geldiğimizde sürece bunları da açayım. Zarardayken de görünsün. Yani benim kendi adıma öyle şey derdim yok. Sonuçta biz hep kar elde etmek diye bir kaide yok ama genel durumumuzda görmek faydalı bence. Ama buradaki sürecim bu şekilde. Şimdi bot tarafında şöyle yaptım. Ben galiba 20 ya da 22 parite var. Bu 22 paritede eee, önce Bitcoin'de benim şartlarım oluşacak. Bu Bitcoin'de oluştuktan sonra bu 22 paritede eee, her 10 saniyede bir tarıyor ya da işte dakikalık yaparım onu. O Binance'ın da bir şey sınırı varmış. Eee, nasıl diyeyim, o trafikte sıkıntı olabiliyormuş bazen, hani ban yiyorsun. Onu belki dakikada çeviririm. Her dakikada Binance Bitcoin'i arayacak. Bitcoin'de işler olumlu olduğunda ve işler bozulmaz ise o dakika taramalarında bu 20 ya da 22 paritenin içinde tutan ilk 4 pariteden alım yapacak. Bununla ilgili sıkıntı yok. Burada da süreç, o alım yaptıktan sonra da kurgum şöyle: normalde kârı %20'ye koydum ama %10 kâra geçtiğinde işte sistem otomatik, yani bunların hiçbirine ben dahil olmuyorum. Bunu kurguladım, çalışıyor gibi görüyorum testinde, ancak yarın başlatabileceğim tabii ki gerçek testini. %5 kâra stop koyacak direkt, yani %10'a gelir gelmez. Ondan sonra bu %10'luk kâr her %3 arttığında topu bir yukarı çekecek. Yani %13 gelirse %6'ya, işte %16 gelirse %7'ye gibi gibi artış devam edecek. Bu döngü yok yani. Orada eğer stop olmaz ve işte %50 kâra kadar gidebilirsek biz o kârın sonuna kadar alacağız. İşler terse giderse de oradaki grubum şu: hemen 1000 ya da $500'dan anlatalım. Bu kasamızdaki toplam açık işlem sayımız 4 olabiliyor. Bu 4 işlemin de eee, mesela şöyle düşünelim, 4 işlem desek, 500 desek, $2000 var diyelim kasada. Bunu otomatikman 4'e bölüyor. Yani her bir parite için $500 ayırıyor. Sistem bu $500'dan Ripple'ı aldı ve işler terse gitti. Benim belirlediğim aşağıdaki seviyeden, yani ilk alımı şöyle yapıyor. Mesela $100'lık aldı. İşler terse gitti. Benim belirlediğim seviyeden tekrardan $100'lık aldı. İşler terse gitti. Yine benim belirlediğim seviyeden. Yani bu 5 kere bir alım yapıyor ama bu 5 alım çok gerçekten aşağılarda olacak. Bu süreçte o alımlar yaptıkça ortalama düşüyor tabii otomatikman. Biz yine çıkışımızı yüzde olarak aynı kafadayız. %10'luk kâra geçtiğimizde %5, 6, 7 şeklinde devam ettirecek şekilde o işlemi sonlandıracağız. Yani biraz karışık gelebilir, ama güzel bir şekilde kurguladım. Eee, göreceğiz. Bakalım, kurgulamak ve test aşaması başka, işin gerçeği başka. Şimdi gelelim piyasaya. Genel tabii bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz, biliyorsunuz. Altınla gümüş çakılmış galiba diye duydum. Ama şimdi şöyle, yani emm, bunu şey için söylemiyorum. Açıkçası bakın, şu seviyelerde de biz ne dedik? Yine o zaman 98'lerdeyken de
bunun en güzel yerinin 72 olduğunu söyledik. Eee, yaklaşık şurası bakın 20 ne tarihi verelim. 2 Mart videosunu açarsak orada aslında çok net anlatıyor. Eee, bazen işte şey oluyor bu genel olarak bir şeyi siz kurguluyorsunuz. Doğrunuz da var. Ama işte bir haber çıkıyor ama bir şey oluyor. Piyasa oraya geliyor. Bu sefer işte ondan dolayı geldi. Hayır aslında burada çok net belli. Süreç bizi ona götüreceği belliydi. Altın için de aynı şey. Yine şu seviyeler 6 Mart ya da Mart başlarında ne dediysek ne dedik 5.95 daha yeni daha şuralardayken de konuştuk. Çok daha uygun mantıklı duruyor diye. Şimdi oraya gidiyoruz. Hem böyle altında gümüşü de en baştan anlatmış olduk. Orayı da geçelim. Biz devam edelim. Onları artık anlatmam. Gelelim buradaki sürece bakalım şimdi. Ne bu? RAN. RAN da eklediğim bir parite. Bakalım. Normalde ben yani yarını kaçırır mıyız bilemiyorum ama ilk 4 alımı da aslında yapmış oluruz diye tahmin ediyorum şu an için. Yani kurguladığım şey RAN için şu an mesela uygun. Muhtemelen Bitcoin şu an ona uygun değil ama. Muhtemelen hiçbir alımı yapmaz. Çünkü Bitcoin'de eee, hedef tutmuyor şu an. Diğerlerinde tutsa da Bitcoin ona uymadığı için o direkt es geçecek. Neyse yani bizim amacımız orada hem eee, bottaki mevzumuz bu ani veya işte yataylık aşağıda oluşumlardan kar almak üzerine çok güzel bir şekilde mantıklı şekilde gidecek ve bu 24 saat çalışacağı için güzel olacak. Onu birazcık terminalde çalıştıracağım hem kendim göreyim diye. Ondan sonra da sonucuyu atacağım ki hani bu arada işte kopmalar vesaireler ya da ben evde olmam, internet gider, bir şey olur. Hani o arada hiç kopmasın, devamlı çeksin verileri diye sunucuya atacağım onu da. Ama bir dediğim gibi hani yarın gece herhalde bu 48 saat muhabbeti de olacak. Öyle bir saçmalık var piyasada. Aklınızda da olsun para atmanız icap ederse atamıyorsunuz. Aklınızda olsun. Ben onu atladım açıkçası. Çok uzun zamandır para atmadığım için de hiç eee, aklıma da gelmedi. Ama oradaki süreci birazcık test edeceğim. Yani onun emin olduktan sonra söylerim ama dahil olmak isteyen varsa bu riski ben alırım diyen varsa olabilir. Kurgumu ve yapacağım mantığı anlattım zaten. Yani ben o parayı içeride kalabilir olarak bakıyorum. Tabii ki spot olduğu için hatta olumsuza gidip almasını da görsem fena da olmaz ama yani dediğim gibi hani o kurguyu görmek için bu şeye attım para. Onun çalıştığını gördükten sonra oradaki bakiyemi de hem yükselteceğim hem de daha stabile getireceğiz. Bu arada belki beğenmediğim şeyleri de düzelteceğim falan filan. Sizin de fikriniz olursa mesela işte o botta aslında şu da olsa çok işimize yarar diyeceğiniz bir şey varsa bunu da memnuniyetle test ederim yani. Ama dediğim gibi bu açacağım şey test olacağı için Eee, riskli yani. Her hâlükârda içeride para biraz bekleyebilir. Onu da unutmayın derim, hatırlatmış olayım. Açtığımda zaten direkt yine aynı şeyi söyleyeceğim. Burada süreç henüz yeni başlıyor. Bunun düşüş aşaması çok normal. Bir dönüş için 39'lar olabilir ama henüz bitmiş bir durum yok. BC açısından şu hareketin çok saçma olduğunu daha dün de söylemiştim. Ben burada yükseliş olması bana daha doğru geliyor açıkçası. Ama gördüğüm kadarıyla mesela ben şu alımları yapamamış olurdum. Sadece şimdi merak ettiğim için bu 6 Mart'a bir gideceğim. 6 Mart'ta Bitcoin'de gideceğim. Hımm. 6 Mart'ta 6 Mart bu 7, 8 Mart. BC'de bir 8 Mart'a gidelim ve bu paritede de buna bakarak gideceğim. Hani şeyi görmeye çalışıyorum, alım yapabilir miyim diye. Mesela 8 Mart'a gittiğimde Eee, bu RAN tarafında yapamazmışım.
Bakalım burada yapabilir miyim? Yapar mıydı yani? Ona bakacağım. 8 Mart burada. Evet. Burada alım olurdu, net olarak. Burada alım olsaydı mesela bizi nereye götürür? Ona bir bakalım. Şöyle %100. Evet, burada alım olsaydı bizim işlemimiz tekrar zarara uğrayacaktı. Bunu da görmek, çünkü 9'a kadar gitmiş. 10'a kadar eğer şöyle olmuş olsaydı açıkçası o zaman %5'e kâra stop olacaktık ama tekrar bu yükselişi sağlayacaktır muhtemelen. Yani şuralara gelirse Eee, zaten işlem kâra geçecek. Yani mantıklı, güzel çalışacak gibi duruyor. Şimdi onu da birazcık manuel test gibi hem bütün 8 marklara bakacağım. Burada süreç bizim için nasıl ilerleyecek diye bakarsak, eee, yani onun için heyecanlıyım aslında biraz. Onu görmek istiyorum. Yani burada henüz tam bir dönüş gibi bir şey yok ama şuradaki düşüş bana, benim, genel işlem mantığıma çok ters. Ben bunun şu yukarılara doğru devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. 8 Mart, evet. Bakın bunu burada alırdı %100 olarak, yani kurguladığım sistem o şekilde. Burada alsaydık bakalım bunda da yine stop oluyor muyuz? Yo, evet. Bu mesela şöyle olacaktı. %18'e kadar gitmiş. Yani biz burada ne kadar kâr elde edebilirdik? Hemen onu kurgularsam, eee, 10 olduğunda 5, 16'da 13'te 6, 16'da 7. Yani aslında biz şurada, stop olacaktık o zaman diye düşünüyorum. Şöyle bakalım, pardon. Eee, o 7, yani şuralarda tekrar stop olacaktık dönüşte. Evet, şurada şu bölgede stop olacak. Yani şuradayken. Gayet mantıklı, güzel, %7 kâr almış olacaktık bu pariteden ve bu biter bitmez taramaya devam edecekti. Gelelim bu, link için konuşalım. Burada düşüşün bitmesini beklemek mantıklı bence. Henüz bir, yukarı yön düşünmek gereksiz bir risk olur. Şu bölgeden, baktığımızda, yani buradaki sürecin şu 10 Ekim'e kadar aşağı doğru gelmesi ya da en azından şu bölge 8'lere kadar gelmesi mantıklı. Henüz bir dönüş yok burada, onu söyleyelim. Bakın burada dün mor çizgiyi silmiştim karıştırıyor diye, ama o şekilde gidiyor. 32'ye doğru gidiyoruz. Gayet de güzel. Bunun 8 Mart'ına bakalım. Bakalım bize ne verecek. Burası Mart. Bunda mesela alım yapamıyormuşuz. Bu şekilde aslında manuel, ben kendim şimdi tarıyor gibi oluyorum ama program bu şekilde tarayacak yani. Bunda alım yapamıyormuşuz. Bunu kaçırıyor yani otomatik olarak, yapacak bir şey yok. Şimdi buradaki süreç bence 32'ye doğru gidiyor. Olumsuz bir senaryosu yok. Burada zaten birkaç gün önceden, sildiğimiz şu mor çizgi vardı. Duruyor diye buraya şey yapmadım. Bunun gitmesini de bakın şu bütün günlük, haftalık, aylıkların hepsini aşağı desteğe aldı. Gayet de güzel gidiyor. Aslında beklediğimiz hareket bu. Bakalım 8 Mart şurası mı? Evet. Mesela bunda da alım yapmış oluyoruz otomatikman. Eğer ilk dörtlüye girerse. Bu da nereye kadar gitmiş? Bakın böyle, 18'e kadar gitmiş zaten. Yani %18, bunda da aşağı yukarı %7'lerde bir kârdan kapanmış olacaktı. Güzel yani, düşündüğüm ve uygulamaya döktüğüm, hâliyle program, robot, bot neyse işte çalışırsa, o şekilde devam edecek ve işlem kapandığı mesela bir tanesi, kalıyor geriye bir işlem. O bir işlem için de aramaya devam ediyor. Sistem yani sistem hiç durmuyor. Hep tarayıp, uyanı alıyor, uyanı alıyor şeklinde. 4'üncü işlemi açtığı zaman o şey kapanıyor. Yani 4 işleme girdiği zaman alım yapmıyor. Bu şekilde bakacağız. Biraz da açıkçası dediğim gibi heyecanlıyım. Onun yine iyi testini görüyorum şey olarak şimdi ama tabii gerçeği farklı yani. Buradaki sürecin, açıkçası şöyle olması mantıklı geliyor bana. Yani şu düşüş olsa bence şu bölgeler çok güzel bir alım bölgesi 80'ler ama buradaki süreç sanki şöyle tekrardan bir yukarı yapsa beni şaşırtmaz hani ama, burada, şu bölgeyi geçmediği sürece yani 97'yi geçmediği sürece düşüşü düşünmek mantıklı.
Evet, FET'e gelelim bakalım. FET'te eklediğimiz parite 6, 8. Evet, bakın bunda da almış olacaktı işlemi. Bunu da almış olacağı için aşağı yukarı burada ne kadar gitmiş oradan bakalım. Stop olmadığımız versiyonu düşünelim, iyiyi düşünelim. %70 7'lere kadar gitmiş. Kârı siz düşünün. Muhtemelen hani şuralarda falan olmuştu. Aşağı yukarı belki de stop olmayacaktım. Çünkü taşıyacağı için henüz o kadar düşmediği için stop olmayacaktı. Ama mesela bu paritede iyi bir kâr elde etmiş olacaktık. Ama tabii olacaktık edecektik değil, gerçeği görmek lazım. O yüzden yine dediğim gibi heyecanlıyız. Bakacağız. Yarın geceyi bekliyorum. Yarın 48 saat doluyor. Dolar da olmaz. Botu çalıştır. Şeyini hazırladım bekliyor. Eee, Yani güzel olduğunu düşünüyorum tabii ama bakalım. Bazı pariteler de güzel duruyor bu arada. Şeyi de göstereyim size. Onun halini göstereyim dedim ama bakalım becerebilecek miyim onu? Sen göstereceğim. Iıı, Chrome program olarak açabiliyor muyum acaba? Neydi? Bir yüz durmadı galiba. Bakalım Visual Studio'yu göstermiyor. Niye öyle? Göstermiyor. Niye böyle yaptı? Ee, Yani böyle yapayım diyeceğim ama saçma oldu ya. Niye göstermediyse anlamadım açıkçası. Neyse. Bayağı uğraştım onu göstereyim dedim. Ee, Belki açık kaynak. Birilerine faydamız olursa ne mutlu ama dediğim gibi hani bence herkesin kendi doğrusu olması lazım. Her işlem için, her şey için o şekilde düşünmek lazım. Burada FED için baktığımda olumsuz senaryom yok ama tabii dönüş aramak lazım. Yani burada 25'i geçmediği sürece artık düşüş düşünmek mantıklı. Adada zaten 8 Mart'ta buna da bakalım hadi. Evet bakın 8 Mart. Yani 4 işlemi net doldururmuşuz ama bu seriyi kaçırdık tabii. Bir de yes. Burada süreç nereye gitmiş? 14'e yani aşağı yukarı 14'e gittiyse 16 olmuyor zaten. 13, 16 yani 13 olmuş olsa ne oluyordu bizim? 10'dayken 5, 6. Yani burada da %6 kâr elde ediyoruz aşağı yukarı. Buralarda patlayacaktı. Ama bunlara dokunmayacağım yani. Dönüşünü yaşasın. Bota karışmayı düşünmüyorum açıkçası. Manuelleştirmeyi düşünmüyorum. Çok ciddi belki o FED gibi bir olay görsek hani %70 gitmiş. Oralarda kendimiz sonlandırabiliriz. Çünkü iyi para yani. Çok ciddi bir rakam. O tarz şeyler yakalarsak onları da manuel sonlandırmak faydalı olabilir diye düşünüyorum. Burada süreç ada için baktığımızda sanki aşağıda tekrardan bir dönüş mantıklı gibi duruyor. Bakalım şöyle birazcık gelelim. Evet yani bu sürecin aşağıda yani şu bölgede 25'lerde sonlanması bana gayet mantıklı geliyor. 8 Mart bunda da bakın aslında keşke geçen haftalarda baksaymışım ama evet şurada da güzel fırsat ve işte dediğim gibi mesela burada tabii ne kadar da bu geri red bilmiyorum ama ya şuralarda girmiş olsaydık bu da bize 30'lar evet çok aslında şunu görüyorum şimdi sadece bu manuel baktığım ve kurguladığım sistemi düşünerek bu bize yani bana kazandırır. Ben şu an o konuda için biraz daha rahatladı. Gayet güzel çalışacağını düşünüyorum. Eğer yanlış yazmadıysam tabii ki kodlamalarda bir şeylerde onun için test edeceğim. Eee, Test tarafı yani test olan şeyde sıkıntı yok. Ama realini görmem lazım tabii ki. Buradaki sürecin ben yine en azından şu 2.9'lara kadar gelmesi bana daha doğru geliyor. Hatta şu tepe 3'lere doğru gelirse düşüş için daha doğru gibi duruyor.
BNB için evet, burada da bakın 8 Mart, burada da alırdı. Ama farkındaysanız belirlediğimiz bütün paritelerde zaten işleme girmiş oluyoruz. Burada 10'a geldiği için evet %5 kârla şuralarda biterdi. Gayet de güzel çalışacak gibi duruyor bizim için. Süreci takip edeceğiz. Botumuz hayırlı olsun diyelim. Kendi adıma onu spot malları o şekilde değerlendireceğim. Burada sürecin aşağı devam etmesi daha doğru. Bence henüz bir sinyali yok. Yine de şu 680'lere doğru bir çekilme olsa bile ben düşüş düşünürüm. CZ'ye bakalım 8 Mart'a. Şurada almayabilirdi, bundan emin değilim. Almış olsaydı bakalım zararda oluyor muyduk? Zararlı olmaması için bir %10'u görmesi lazım. Zaten görmüş, sıkıntı yok. Evet yani güzel. Şimdiye kadar gördüğüm hiçbir aksi botla ilgili işlem yok. Bir tanesinde sanki vardı. O da çıkmak üzere. BC'ydi galiba. O da az var. Burada şimdi dönüşün bitmesini beklemek lazım. Süreç ne bu CZ? Yani şu bölgeler 32'lerde gelebilir. Burada henüz bir dönüş yok. 8 Mart'a gidiyorum. 8 Mart şurası. Bunda da almış oluyoruz pariteyi otomatik olarak. Ama şöyle düşünün. Bunların hepsini alamıyor zaten. İlk 4'ü yani tararken ilk 4'te alabiliyor. Evet, bunda da %6-7'dir kar. Eee, O yüzden hani mesela işte aradığı anda olan pariteyi alıyor. Belki de BC'yi almayacak. Hani iyi, artık iyi konuşuyoruz ya. Hep iyi konuşalım. BC'ye sıra gelmeyecektir. Ama yani genel olarak evet, güzel gittiğini görmek beni mutlu etti. Bu konuda hiç bakmamıştım açıkçası. Şimdi botu da anlatırken böyle sanki reklam yapıyor gibi de olmasın. Ben hiç buna dahil olmanızı şu an istemem açıkçası. Diyorum, hep uyarıyorum. Ben test amaçlı buraya ufak bir bakiye attım. $600 ya da bilmiyorum, $675 olabilir. Onu bir test edip göreceğim yani. Ondan sonra değerlendirmeyi anlatırım yani. Bir görelim bakalım. Yarayacak mı işe? Ondan sonra bakarız. Yararsa tabii çok işimize yarayacak, çünkü uyuyoruz, ediyoruz. Bu piyasanın ani düşüşleri oluyor. Onları değerlendirmek falan zor. Eee, Gece uyuyorsun, ediyorsun. Burada şimdi Doge tarafında düşüşün devamını beklemek mantıklı. Bakın 10 Ekim bölgesinin altında 95. Bence yine bu 90 yani 80'lere doğru yol alması daha mantıklı. Burada petrol tarafında yükseliş, yani konuştuğumuz şey sabit. Ben 120'lere kadar yükselebilir olarak görüyorum hala. Ama orayı geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Buradaki süreç aşağı yönlü olması bana daha mantıklı geliyor. Ethereum tarafına baktığımızda yani burada da şu yönlü düşünmeyi gerektiriyor mu bakalım. Yani bakın 8 Mart burası yine almış olurdu. Bakalım buradan ne kadar gidiyor? Gitmiş mi? 6. Bizim için önemli olan kritik %20'ye gelmiş. Yani sonuç olarak biz buradan da %5'lik ya da 6, 7'lik bir kar almış olacaktık. Güzel para, temiz. Yani bunları şimdi şöyle düşün. Her 4 paritede 7 büyüyor ve ana kasanız büyüyor. Bir dahaki girdiğiniz işlem ana kasanızın üzerinden devam ediyor. Bu copy trade'de sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Ben zaten şey olarak ayarlıyorum onu. Nasıl diyeyim? $1000 koydunuz. Otomatikman zaten onu 4'e bölüyor. Yani $250'şer olarak işlemlere girecek. Siz orada bir şey yapmayacaksınız. Yani ekstra bir ayar yapmazsanız. Ben öyle kurguladım ama sistem öyle yapacak mı onu da bilmiyorum. Test edeceğiz işte hepsini. Eee, Yani her işlemimizi kendi içinde o bölerek devam edecek. 200, yani şöyle diyelim, mesela işte $500 düştüğünü varsayın, $2000'ınız var. 4 işlem için $500 ayırdı. Her alımda $100'lık alacak.
O alttan da $100, alttan da $100 ama o oranlarını, şeylerini ben ayarladım. Siz bir şeye dokunmayacaksınız. O ortalama düşecek. O ortalamanın üzerine tekrar %20'lik vurgu devam edecek falan. Yani bayağı uğraştığım için 2 gün detaylı da anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Kafam orada çok karışık ama oturttum yani kafamda. Buradaki süreç Ethereum'da bence yani şurası sanki tekrardan 2.300'lere doğru yukarı doğru gelmesi mantıklı. Benim temel pardon, hedefim şu bölge yani 2.6. Yani buradan oraya yükseliş için biraz daha evet şu 2.300'leri aşması lazım. Onu takip edeceğiz. Ripple'da da aynı şey geçerli gibi. Buradaki süreçte bakalım aşağıda desteğimiz var mı? Varsa ona göre bakarız. Çok tam destekte 8 Mart şurası. Bakalım bunda da alsaydı ne yapmıştı? İçeride de olabiliriz çünkü %10'u geçmekten sonra ama geçmiş gayet mantıklı. Tabii biz şimdi böyle hani iyimser bakıyoruz ama biz buraya kadar almıyoruz. Sonuçta %10'dan sonra bir çekilme olduğunda burada %5'e geliyorsa stop oluyoruz yani. Buradaki süreç yine Ethereum'la aynı bence. Yani tekrar 1.6'lara doğru yükseliş mantıklı geliyor. SC'nin şu hareketi BCH ile aynı. Çok net olarak bana göre yani değil bu benim için yeterli bir hareket değil ama şurası çok güzel bir alım bölgesi gerçekten. Bu arada 8 Mart'ına bunu da bakalım almış olsa alırdı. Mesela bu paritede içeride olmuş olabilir. Böyle bakarsak ne kadar gitmiş mesela? Evet bakın %9'luk bir şeyde ve biz bunda içeride oluyoruz. Böyle de olumsuz durumu var ama eklemelerimiz, kademelerimiz belli olarak devam ederdi. Bunları telefona direkt bildirim olarak geliyor. Yani bu işleme girdiğinde ikinci alım yerin ortalaman ve işte iş hedefinin hepsi geliyor. Onlar da güzel çalışıyor. SC ile ilgili diyorduk. Burada tabii aşağıda bizim destek bölgelerimiz sıkıntılı biraz. Bunları ufak ufak kazanır ise şayet şu 10 Ekim bölgesi 11'ler güzel duruyor. IOTA, IOTA, IOTA. IOTA bizi mahvetti ama ne yapalım? Kaderimizle baş başa devam ediyoruz. Böyle gidiyor salıyor, öyle gidiyor salıyor. Süreç maalesef öyle ilerliyor. Burada mesela şu bölgede alsaydı 8 burada ne oluyordu ona bakalım. Burada da muhtemelen içeride kalıyor muyduk? O yüzden hmm, bunda da terste kalırdık. Ama süreç bizim için burada yine aynı şekilde. Yani şu bölge gelirse 60 eklemem var. Alarmlar kurulu 50'de öteki işlemin eklemesi var. Yani bu, bu düşüş çok bana gelmiyor yine aynı şey ama ya burada yükselişe geçebilmemiz için 68 artık aşılması gereken kemik bir bölge. En azından şu 66 net aşılması lazım. Bir hafta sonu ve bu pariteye özel ben haftalıkları değiştireceğim çünkü kendi ben burada olduğum için bakalım destek ve dirençlerimiz nerelerde? Böyle yaptığımızda bakalım bunlarla ilgili durumda yani evet. Niye ret yediğimizi buradan çok net anlayabiliyoruz aslında. Yani bizim mevzumuz tamamen 66 üzerine kurulu. 66'yı aştıktan sonra yukarıda çok bir şeyler yok. Mühim olan oraları aşmak. Ama bakalım nasıl olacak. Bu bölgeden alırsa da ona göre bakacağız. Planlarımızı ayarladık, bekliyoruz. Bitcoin tarafında tekrardan şu kırmızıya gelsek bile bu bölge yani 75 aşılmadığı sürece düşüş düşünmek mantıklı. Bu 75'i aştığımız seviyede evet işler bayağı bir olumluya dönmüş olacak. Önemli olan burada en büyük kritik nokta 75.000. Görelim altın ve gümüşü anlattık. Düşüşü zaten konuşmuştuk. Bölgeleri çok önceden konuşmuştuk. 45'e doğru gidiyor. Maalesef. Burada da bakalım
Total 3. Total 3'teki durum da olumluya nasıl döner, ne zaman döner? Döner mi kısmı? Buradaki süreç normal şartlarda düşüşe çok meyilli. Şurası var zaten alt. Ama ben yine de 760'a doğru bir yükselme mantıklı geliyor ama o düşüş yani. Sonrası yine düşüş. O bölgeyi aşması lazım orada. Buradaki süreçte bakalım şöyle. Eee, yukarı yönlü gidiyor. 8'lere doğru varacaktır. USDT. Yani burada ne anlıyoruz? Para dolara akıyor. Bunu görüyoruz. Bu şekilde devam edecek gibi duruyor bir süre daha. Orada bir dönüş lazım ama henüz şey yok. Piyasa yukarı yönlü devam ediyor. Burada süreci gözlemlediğimizde Total 2 için kırmızı bölge 1.4 aşamadı. Düşüş düşünmek mantıklı. Adır tarafında yukarı yön artık gayet olumlu süreç yok. Bence hafta sonunu da böyle atlatırsak şekilde olumlu olacak gibi açısından. Burada süreç 7.6'ya doğru gidebilir. Buradaki Bitcoin Ethereum parite baktığımızda yani şu sürecin açıkçası bu en azından gerçekten şu 30'lara 31'lere kadar çıkması mantıklı. Hatta şu 31 bölgesini aşarsa da yukarıda 34'e kadar yolu var. Olumlu olur tabii ki. Burada dominans tarafı tekrardan bir kendine yer arıyor. Bunu bulacak mı? Ya bu Amerika olayı falan tabii bütün her şeyi yine başa sardırdı bize. Ya burada beklentim benim aşağıda o 57. Yani şu bölgeler geldiğinde bir rahatlama olacak gibi. Yine aynı şey bakın gidiyoruz geliyoruz ama şu bölge artık ona kat dayanacak mı? Bence aşağı doğru gidecektir. Şimdilik böyle. Tekrardan herkese iyi bayramlar, bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.